Arkadaşlar bugün Axi'nin gelişmiş versiyonuyla birlikte karşınızdayım. Axie Infinity'nin ne olduğunu bilmeyenler için çok özet geçiyorum. 3 tane karakteriniz var. Rakibin de 3 tane karakteri var. Her karakterinizin kendi özelliklerine ait kartları var. Rakibin de kartları var. Aynı herhangi bir kart oyunu gibi sıra sıra kartlar atıyorsunuz, savaşıyorsunuz ve sonunda kazanan taraf Elo puanı kazanıyor. Bütün Axi'lerin total özellikleri aynı. Bu yüzden pay to win bir mantığı yok. Ama meta değiştiği için ve daha iyi Axi'ler doğal olarak olduğu için daha iyi desteler ve budget desteler var. Bu Hearthstone'da da bu vardı. Aynı mantık. Bunda da aynısı var. Burada sadece aksilere mage diyoruz arkadaşlar ve burada bir yandan aksi, bir yandan herhangi bir farm oyunu, diğer yandan da böyle ufak ufak eklemelerle bütün oyundan bir şeyler alıp muhteşem bir mekanizma koymuşlar ortaya. Eğer bunu oturtabilirlerse, şakasız söylüyorum bunu, white paper'da yazanların %50'sini yaparlarsa geleceğin 2022'nin en iyi oyunu olurlar. Bak, bug sağında demiyorum. Direkt en iyi oyunu olurlar. Ama İş buraya yazmakla, iş grafiklerini güzel yapmakla olmuyor. Bunu da en iyi onlar biliyordur. O yüzden de hemen hayvan gibi hype'lanmayın. Discord'una gidin. Projenin gelişmelerini araştırın. Bekleyin. Daha çok yeni. Ve size son olarak şunu da söyleyeyim. Discord'larında her gün şifre paylaşıyorlar. O şifreyi çözen kişilere ödül veriyorlar. Bunun yanında da çekilişler vesaire sürekli olarak oluyor. Gidin Discord'unu takip edin. Şu an muhtemelen YouTube'da ilk videosunu çeken kişi bile olabilirim bu projenin. 2 gündür bununla ilgileniyordum, bunu araştırıyordum. Şimdi hızlıca da oyuna bir geçelim. Nedir, ne değildir onu da bir konuşalım, bir white paper'ını anlatalım. Geçelim oyuna arkadaşlar. Şimdi hızlı hareket etmeye çalışacağım. Birçok anlattığım şey zaten çok temelini oluşturduğu için çoğu yere okumayacağım. White paper'ı aşağıdan linke bırakacağım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Oyunun çok basic kısımlarını anlatıyor. PvP ve PvE olacağından bahsediyor. Breeding'den bahsediyor. Geçtik. Fight mekaniğini işte burada Might and Magic'e benzetmiş. Daha önce oynamış olanlar varsa. Spell kısmında 4 spell var. Burada ne diyebiliriz? Aksi'de 9 tane farklı tür vardı. 6 tane farklı kart tipi vardı. Bunlar da 3 farklı türdü. Burada 4 farklı tür var. Mage olarak işte mage'leri anlatıyor. HP'leri, MP'leri, speed'leri vesaire olduğundan bahsediyor. Bu da aynı Aksi'deki mantık. Speed'e en çok olan hızlı vurur mantığı. Ekipman kısmı bir farklılık arkadaşlar. Diyor ki senin player'ın, oyuncun yani sen 3 tane farklı pot taşıyabilirsin diyor. Ve eğer bunu oyun içine savaşa entegre ederlerse nasıl bir sistem olacak? Sen elinde pot tutuyorsun. Mesela atıyorum anlık olarak 100 can heal'lama potu. Healer deste oynamıyorsun çünkü can veren bir deste oynamıyorsun. Böylelikle meta olarak hani pot kullanma metası gibi bir durum olursa her savaşın içinde pot kullanman gerekecek yüksek eloda. Yüksek eloda fazla kazanç elde etmek için sen sürekli pot kullandığından sıralamadaki yerini korumak adına ne yapacaksın? Potlara para harcayacaksın. O potlara harcanan parayı kim alacak? Düşük seviyeli, daha bütçe desteleri oynayan kişiler, pot kullanmak istemeyen kişiler pot üretecekler. Oraları da anlatacağım. Yani arkadaşlar ilk yeniliğimiz bu. Sadece Aksidek gibi savaşma mantığı yok. Yanına potlar da dahil edilebilir. Geldik asa kısmına. Şimdi bir mage'imiz var. Mage'in asası da olmak zorunda. Asa ile mage'i de kombin ediyorsun. Yani mesela burada diyor ki Earth Elemental Ability. Yani dünya elementini kullanırsan diyor. Yeteneğini kullanırsan diyor. Rastgele bir şansla, tabi bu şansı ileride daha belirleyici metaya göre, destelere göre belirleyeceklerdir. Random Ala'yı heal'lıyor. Yani bu ne demek? Can veriyor basitçe. Sen bu asayı kullanırken eğer senin kullandığın mage'in türü de dünya türüyse, Earth türüyse yani ne oluyor? Birbirleriyle kombolanıyor. Bu da satışı artırıyor. Yani hem asa satıyorsun hem de mage satıyorsun. İki ayrı farklı şey satıyorsun. Hava durumu metayı belirleyen detaylardan birisi olacak. Sanırım günlük olarak ya da saatlik olarak bilmiyorum. Hava durumları değişecek. Atıyorum volkanik bir bölgedeysek buna rare demiş. Tam olarak satılacak mı onu da bilmiyorum. Burada çok ciddi bir detay yok. Fire elementi olanlar güçlenirken Water elementi olanlar güçsüzleşecek basitçe. PvP modundan bahsetmiş. İşte 3'e 3 savaşırsın diye. Zaten anlattı. PvE modu Adventure modun aynısı. Unitlerin dizilimini falan filanını anlatıyor. Buraya çok girmiyorum. Structure'lar. En önemli yerlerden birisi. Arkadaşlar biz oyuna başladığımızda, hatta şöyle land'den anlatayım. Savannah Land'i ile başlıyoruz. Bu land'i satamıyoruz. Forest ve Magic Forest land'lerini sanırım satın alabiliyoruz. Ya da başladığımız değil de kendiliğinden farklı şekilde üretilen vesaire Savannah Land'ini ekstra satın alabiliyor olabiliriz. Ama hiçbir şey yapmadıysak da bir tane land veriyor bize oyun. Sonrasında biz bu land'in üstüne structure'lar, binalar dikip buralardan farm atabiliyoruz. Neler yapabiliyoruz? Hall direkt otomatik bize veriyor. Geçiyorum. Farm kısmı
farm kurup food yani yemek ve aynı zamanda medical herb, şifa iksirleri yapacağımız basitçe şifalı bitkiler diyeyim, üretebiliyoruz, farmlayabiliyoruz. Saatlik, günlük nasıldır bilmem. Dwelling House diye bir yer var. Burada breeding yapabiliyoruz. Yani akside breeding yaparken mesela bir kişi sonsuz breeding yapabiliyordu. Bunun önüne Dwelling House'la geçmişler. Sen daha mı çok breeding yapmak istiyorsun? O zaman daha çok land satın alacaksın. Dwelling House kuracaksın. Dwelling House kurduğun ve breeding yaptığın için farm kuramayacaksın. Ona yerin kalmayacak. Böylelikle sen gideceksin food ve medical herb'ü farmdaki yapan adamlardan satın alacaksın'a getiriyorlar. Böyle bir döngü ve farm sistemini oyuna eklemek istiyorlar. Bunlar beni çok heyecanlandırdı. Ama dediğim gibi bunları yapması da anlattıkları kadar zor. Forge kısmı asa ürettiğimiz bir kısım olacak. Aynı şekilde asayı üretmek de tahminimce zor olacaktır. PvE modundan yaratıklarla savaşıp kazandığımız parçalarla sanırım bunlar daha çok üretilecek. Bunları da tekrardan satabilecekler vesaire. İşte burada sawmill, quarry ve smelter bunlar basitçe işte odun, taş vesaire diyebiliriz. Bunları kastığımız yer bunlar yine forge mantığına yöneltebilir. Hani bir asa üretmek için işte bilmem kaç odun kasman gerekiyor. Bu sefer de sadece forge üzerine yönelirsen sawmill, quarry ve smelter yapan insanlardan bir şeyler alacaksın. Ya da ben tamam asa üreteceğim ama bunun kaynaklarını da kendim alayım dersen bu sefer de farmın olmayacak. Yine aynı mantık ya da dwelling house'un olmayacak. Aynı mantık. Potion Maker House'da pot yaptığımız kısım. Burada da medical herb'leri kullanarak potlar yapacağız. Farklı farklı potlar olacağı söyleniyor. Yani burada bir döngü yaratıp kiminin farm'a yöneldiği, kiminin breeding'e yöneldiği, kiminin asa üretmeye yöneldiği, kiminin de hem farm alıp hem potion maker alıp atıyorum kendi potunu kendi ürettiği ya da pot sattığı, yüksek eloya pot sattığı bir mantık kuracaklar. Land'ini optimize etmekten bahsediyor falan. Burası çok anlamsız bir detay şu an için çünkü oyunun detaylarını öğrenmedik. Hani anlatırım ama bir şey yok. Breeding kısmında breeding'in nasıl bir sistemde ilerleyeceğini söylüyor. Basitçe ilki için 250, sonrasında 500, 1000, 2000 şeklinde ilerleyeceğinden bahsediyor. Guild'ler kuracağız ve bu guild'ler de kendi aralarında savaşacak. Clash of Clans oynadıysanız aynı mantıkta bir şeye benzeyeceğini düşünüyorum. Klanların da önemli olacağını düşünüyorum. Yeni meta bu klan olayı. Bu tarz oyunlarda yeni bir gelişim ve bayağı da seviyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Yani sen bütün oyundaki oyuncularla bir anda ya biz aynı NFT'leri aldık biz birbirimize foodlamamalıyız mantığından daha çok gerçekten küçük küçük ekiplere bölünüp o ekibin yönetilmesi, o ekibin birbiri arasında paslaşması hoş olur diye düşünüyorum. Ya örnek şöyle düşünün. Zengin bir adam var. Guild'ini kurmuş ve bu guild'den para kazanmayı hedefliyor. Scholar sistemi yapmak falan filan artık birazcık daha sıkıntılı mevzular. Ama sen Scholar sisteminin üstüne bir de guild kurarsan ne olacak? Adam kendi scholarlarını, kendi ekibini alıp onlara da verebilecekleri en iyi ekibi vermeye çalışacaklar. Çünkü kendi guildlerinin birinci olup her yerde tanınıp hem oyundan belki belli getiriler alıp yani guild kurduğu için guild savaşlarında kazandıklarından hem de çok büyük tanınıp marka olabilme ihtimalleri olacak. Tabii bu oyunun büyüklüğüyle de bağlantılı bir şey. Ama ileri senaryoda bize şunu sağlayacak. Zengin insanlardan çok daha ucuz miktarlara çünkü kendi guildlerinde olduğumuz için belli anlaşmalarla vesaire çok daha iyi mage'ler alabiliriz. Çok daha iyi asalar alabiliriz. Böylelikle sıralamalara çıkıp ciddi paralar kazanabiliriz. Bosslar da basitçe işte belli dönemlerde bosslar olacak. Gidip keseceğiz. World boss denecek. Bunlara guild bosslar olacak. Bu da guild'de olan kişilerin kendi guildleriyle gidip kestiği bir boss olacak. Sanırım haftada bir falan olur bu tarz şeyler. Legend Online gibi düşünebilirsiniz. Token'ı anlatıyor. Her şey token etrafında dönecek. Token'la alakalı en güzel şeyi söyleyeyim arkadaşlar size. Token'la yaptığımız her şey geriye dönüp tekrardan bize yarayacak. Yani sen bir token'ı burn ettin, gittin breeding yaptın. Hop ödül havuzuna eklendi o token'lar mantığı olacak. Hiçbir zaman ekosistemin içindeki hiçbir şey dışarıya çıkmayacak. Takımın bundan bir kazancı olmayacak. Sanırım Atomic Hub'dan satılan şeylerden vesaire kendilerini geçindirmeyi düşünüyorlar. Oyun içinden beslenmeyi düşünmüyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ve diyorlar ki sundukları en güzel şeylerden birisi. Biz diyor bütün marketi destekleyeceğiz diyor ama bunu yaparken de diyor monopoli yani tekelleştirmeyeceğiz diyor. Balinalara hayvan gibi izin vermeyeceğiz. Biz en büyük balinası olup alsatları kontrol edeceğiz ve fiyatları ne çok damplatacağız ne çok yükselteceğize getirmeye çalışıyor. Stable economic dediği bu. Bu da insanların işte oyuna girdim, Royce'i 20 gün, 3 gün geçti, Royce 50 gün oldu olmasını engellemek istediklerini söylüyor. Bu çok güvenilir bir sistem
sistem. Bunu yaparlarsa, böyle bir şey yaparlarsa. Çünkü tekrar tekrar yatırım yapmaya bizi itebilir. Burada nasıl dağıtacağından bahsediyor. Çok basitçe geçiyorum. Zaten player reward'lar, yani oyunu oynayan kişiler token'ın %50'sini alacaklar. Community'ye belli ödüller dağıtılacak. 42 milyonluk token %20'si bu. Private sale dediği whitelist'te olan kişilere satılacak özel bir token satışı gerçekleşecek. Whitelist'i güçlendiriyorlar. Whitelist de şu an markette satılıyor ve çekiliş olarak falan filan da dağıtılıyor Discord'unda. Burada developer kısmı bizim için çok önemli. Developer'lar ne yapıyorlar? Diyorlar ki 42 milyon token'ımız var bizim. Bunun %30'u 12 aydan sonra açılacak. Yani bu adamlar 12 ay boyunca ekonomiye elleyemeyecekler. 12 ayın bitiminde %30'a açılacak bu tokenların. Ondan sonra da her ay %5 açılacak. Yani bu adamların beklentisi cidden uzun süreli, güzel bir oyun yapıp eğer bunu tuttururlarsa emekli olmak, tek işlerinin bu olması ve her şeyi kapatıp gitmek. Eğer bu olmazsa da oyuncuları minimum mağdur edip kimsenin parasını almayıp en büyük hasarı kendilerine vurmak. Yani bir şey kazanamamak. Ama bu anlattıkları tabii ki, sonuçta ben bu insanlardan birisi değilim. Burada size sadece yazılanı anlatıyorum ve uyarımı da yapayım. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz araştırın. Son olarak da utility olarak bahsediyor. Yani bu ne işe yarar kısmından bahsediyor. Evars token için. Burada da bütün anlattığım şeyler, işte pot craftlamasından tut da yaptığın bütün işlemleri hızlandırabilmene. Mesela bir breeding yapıyorsun. 2 hafta sürecek. Onun bir haftasını hızlandırarak geçebilmene vesaire. Her şeye yarıyor bu token, her şeyimiz diyorlar. Oyun bu kadar arkadaşlar. Oyunla alakalı size göstermek istediğim son şey de burada sitelerin de çizimleri, bakın şöyle göstereyim, mükemmel ötesi. Tabii ki bunlar hiçbir şey değil. Görüntüye aldanmayın ama benim hoşuma gitti. Burada her şeyi tek tek detaylandırmışlar. White paper'da daha da detaylı zaten. Burada işte rewardlardan falan bahsediyorlar. Yani bu sayfaya gelen insanı, aa bak kardeşim biz böyle böyleyiz, ilgini çekerse diyorlar. Ha, son olarak atladığım kısım, bunu unuttum. Adamlar bütün adreslerini buraya yazmışlar. Ne kadarı doğru bilmiyorum. Burada tabii ki insanları korkutan bir detay var. O da Ukrayna detayı. Bu kadar arkadaşlar. Discord'una gidin, inceleyin, bekleyin, satışlarını takip edin ya da çok hoşunuza gittiyse whitelist alıp satışa da katılabilirsiniz. Satışları yakın bir dönemde değil diye biliyorum. Çok detaylı araştırmadım satış kısmını, projeyi araştırdım. Şu anda whitelist dağıtma aşamasında oldukları için bayağı bir vaktiniz var. Discord'una gidip bir şeyler yapmak için aktiflik, bunun dışında çekilişlere katılma, şifre çözmeye çalışma, moderatörlere yardım etme, bunların hepsi size güzel şeyler kazandırabilir böyle projelerde. Gidin, kontrol edin. Benim için de bu tarz videoların devamını istiyorsanız, böyle erkenden video çekebilmemi istiyorsanız lütfen beğenirseniz, like atarsanız, yorum atarsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Böyle videoları daha çok çekmeye çalışırım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.